Herkese merhaba. Bugün aslında hepimizin çok iyi bildiğini sandığı ama perde arkası devasa bir sırla dolu olan o meşhur tarihi olayı inceleyeceğiz. Hani şu Hazreti İbrahim'in kurban hadisesi, çocukluğumuzdan beri dinleriz değil mi? Ama ya asırlardır bize anlatılan o hikayenin başrolünde bambaşka biri varsa? Yanlış duymadınız, bugün o kulaktan kulağa yayılan efsaneleri bir kenara itip elimizdeki gerçek, somut kanıtlarla bu asırlık dedektiflik dosyasına dalıyoruz. Gerçekte kurban edilen o oğul kimdi? Hadi gelin bu tarihi sırrı beraber çözelim. Şimdi Kur'an'da Saffat suresine baktığımızda o muazzam insanın tüylerini diken diken eden sınavı adım adım görüyoruz. Bir babanın evladıyla inancı arasında kalışı. Müthiş bir anlatı. Fakat orada çok ama çok acayip bir detay var. Aslında detay demekten ziyade büyük bir eksiklik diyelim. Ayetler olayı bütün hissiyatıyla anlatıyor ama çocuğun ismini doğrudan vermiyor. İşte tam da bu küçücük sessizlik, asırlar boyu iyi ama bu çocuk kimdi yahu tartışmasını alevlendirmiş. Hikaye çok net ama başrol oyuncusunun adı yok. Hal böyle olunca tarih sahnesinde karşımıza iki büyük şüpheli çıkıyor. Bir tarafta bazı eski metinlerin ve o kültürlerin ısrarla işaret ettiği Hazreti İshak. Diğer tarafta ise mantığın, coğrafyanın ve tarihi kayıtların bizi hiç tereddütsüz götürdüğü Hazreti İsmail. Peki ama durun bir saniye. Bütün mantık ve kanıtlar İsmail'i gösteriyorsa, İshak ismi bu hikayenin ta göbeğine nasıl oturdu? Yani koca bir tarih nasıl böyle devasa bir isim karmaşasına sürüklendi? Şimdi bu tarihi kulaktan kulağa oyununun nasıl oynandığına bir bakalım. Bu işin temelinde yatan çok kritik bir kavram var, İsrailiyat. Bunu aslında az önce dediğim gibi devasa bir kulaktan kulağa oyunu olarak düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz insan doğası işte. Hep daha fazla detay bilmek isteriz. O dönemde de insanlar peygamberlerin hayatını merak edip daha fazla detay duymak isteyince Yahudi ve Hristiyan kaynaklarındaki efsaneler, söylentiler zamanla İslami kaynaklara sızmaya başlamış. Kur'an'ın o son derece sade ve net anlatımının üzerine dışarıdan gelen bir sürü dedikodu eklenmiş. Yani gerçeğin şekli insanların heyecan arayışıyla yavaş yavaş değişmiş. Ve bu efsaneler yayılıp gittikçe tarihi gerçeklerin üzerine adeta kalın bir sis perdesi gibi örtmüş. Eski metinlerde bazı oynamalar yapılarak İshak ismi hikayeye bir şekilde yamanmış. Hatta hızlarını alamayıp olayı daha da dramatik yapmak için inanılmaz sahneler uydurmuşlar. Yok efendim bıçak tam kesecekken mucizevi bir şekilde ters dönmüş, şeytan insan kılığına girip aileyi yoldan çıkarmaya, onları kandırmaya çalışmış, sanki bir Hollywood gişe filmi. Aksiyon, dram, doğaüstü olaylar hepsi var. Ama aslında bunların çoğu hikayeyi daha cazip kılmak için sonradan yazılmış tarihi kurgulardan, edebi destanlardan ibaret. Peki gelin işin biraz da matematiğine bakalım. Çünkü bu eski metinler aslında devasa bir mantık hatasıyla dolu. Eski metinlerde İbrahim'e biricik oğlunu kurban etlendiği yazar, altını çiziyorum, biricik oğlunu. Ancak tarihi kayıtlar bize çok net bir şey söylüyor. Hazreti İsmail kardeşi İshak'tan tam 14 yıl önce doğmuştu. Şimdi soruyorum size, kendisinden 14 yaş büyük bir abisi hayattayken İshak nasıl biricik oğlu olabilir? Mantıken imkansız. Biricik sıfatı ortada tek bir çocuk varken, yani sadece ilk çocuğa İsmail'e ait olabilir. Açıkçası metinleri değiştirirken bu 14 yıllık devasa yaş farkını tamamen unutmuşlar. İş sadece matematikte de bitmiyor. Kur'an'daki Hud suresinde reddedilemez çok net bir kanıt var elimizde. Ayette Hazreti İbrahim'in eşine İshak'ın, sonrasında da ondan gelecek olan Yakup'un doğacağı müjdeleniyor. Yani düşünün hem bir çocuk hem de bir torun müjdesi veriliyor. Ve asıl nokta ne biliyor musunuz? Bu müjde verilirken kurban hadisesi çoktan olup bitmişti. İshak'ın doğumu hikayenin çok daha sonrasında gerçekleşen bambaşka bir neşe kaynağıydı. Kurban edilecek yaşa gelmeyi bırakın, daha dünyada bile yoktu o sırada. Bir anlığına o anne babanın yerine koyun kendinizi. Size bir çocuğunuz olacak, hatta durun ondan torunlarınız da olacak diye muhteşem bir müjde veriliyor. Sonra soyu bile daha başlamamışken hadi şimdi bu çocuğu kurban et deniyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir çocuğun önce doğacağı sonra da kesileceği müjdelenir mi hiç? Bu bir müjde değil, resmen kara haber olurdu. Allah bir aileyi çocuk ve torunla müjdeleyip hemen ardından o çocuğu ortadan kaldırmayı emreder mi? Bu akıl almaz tutarsızlığı ilahi bir emre bağlamak kesinlikle mantığa aykırı. Akıl burada bizi bir kez daha doğrudan İsmail ismine götürüyor. Şimdi metinler üzerindeki bu tartışmaları bir kenara bırakalım ve tıpkı gerçek bir dedektif gibi doğrudan olay yerine, coğrafyaya odaklanalım. Çünkü masa başındaki metinleri değiştirebilirsiniz ama dağları, taşları, coğrafyayı asla yalan söylemez.
Olayın geçtiği fiziksel mekan bu asırlık düğümü tek hamlede çözecek kadar net. Kurban ibadetinin gerçekleştiği, o tarihi anların yaşandığı ve bugün bile milyonlarca insanın ziyaret edip o hatırayı canlandırdığı o yer, Mekke ve civarından başka bir yer kesinlikle değildir. Tarihi kayıtlara şöyle bir baktığımızda gerçek gün gibi ortada. Hazreti İsmail henüz kundakta bir bebekken annesiyle birlikte o ıssız kurak Mekke vadisine getirilmiş, hayatı orada geçmiş ve babasıyla birlikte Kabe'nin temellerini bizzat orada atmıştır. Kurban olayı tamamen bu topraklarda yaşanmış. Peki ya İshak? Tarihte İshak'ın hayatının herhangi bir döneminde Mekke'ye bir kez olsun ayak bastığına dair tek bir kayıt, tek bir rivayet bile yok. Sormak lazım. Hiç gitmediği, havasını solumadığı bir topraktaki kurban hikayesinin başrolünde orada hiç bulunmamış biri nasıl olabilir? Tüm bu akıl yürütmelerin, bu kanıtların üzerine olaya adeta son noktayı koyan çok çarpıcı bir söz var. Bizzat Hz. Muhammed'in ağzından dökülen o meşhur ifade. Ben 2 kurbanlığın oğluyum. Peygamberimiz kendi soy ağacını büyük bir gururla o kurban edilen çocuğa bağlıyor. Biliyoruz ki bu kurbanlıklardan biri kendi öz babası Abdullah, diğeri ise büyük atası İsmail'di. Eğer kurban edilen o çocuk efsanelerdeki gibi İshak olsaydı, Arap soyundan gelen peygamberimizin kalkıp da böyle bir laf etmesi imkansız olurdu. Bu tarihi söz aslında büyük dedesine saygı dolu bir selam niteliğindedir. İşin bir de çok daha fiziksel, o dönem insanların bizzat kendi gözleriyle gördüğü somut bir boyutu var. İslam'ın ilk yıllarında Mekke'de bizzat Kabe'nin duvarlarında nesiller boyunca asılı duran bir çift koç boynuzu vardı. Evet, tam olarak duyduğunuz gibi İsmail'in yerine gökten indirilip kurban edilen o meşhur koçun boynuzlarından bahsediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Olayın en büyük somut kanıtı İsmail'in memleketinde, olayın merkezinde nesiller boyu sergilenmiş. İnsanlar o boynuzlara bakıp bu muazzam teslimiyeti hatırlamış hep. Sadece bu detay bile gerçeği tek başına haykırmaya yetiyor doğrusu. Ama işin en ilginç, hatta biraz da komik tarafı ne biliyor musunuz? Üzerinde o kadar oynanmış, ismi İshak olarak değiştirilmiş o eski metinler var ya, onlar bile gerçeği tam olarak örtememiş. Tarihi baştan yazmaya çalışırken devasa bir detayı gözden kaçırmışlar ve yanlışlıkla hikayenin tam ortasına kocaman bir ipucu bırakmışlar. Metinlerde kurban edilecek çocuğun Paran çölünde yaşadığı yazıyor. Yani ismi değiştirmişler değiştirmesine ama çocuğun yaşadığı ve olayın geçtiği o yerin orijinal adını silmeyi unutmuşlar. Peki neresi bu gizemli Paran Çölü? Arap coğrafyacıların o eski kayıtlarını biraz karıştırdığınızda Paran'ın veya Arapça telaffuzuyla Faran Çölü'nün antik çağlarda doğrudan Mekke bölgesinin adı olduğunu görüyorsunuz. Şaka gibi değil mi? Metinleri değiştirenler başrolün adını İshak yapsalar da olay yeri olarak Faran diyerek aslında hiç farkında olmadan İsmail'i ve Mekke'yi onaylamışlar. Kendi kurdukları kurgunun içinde gerçeği unutmuşlar resmen. Ve işte yapbozun o son kilit parçası da böylece yerine tam olarak oturuyor. Tabii coğrafya, matematik, tarihi kanıtlar, bunların hepsi bir yana bu ulaştığımız gerçek Kur'an'ın bizzat kendi ifadeleriyle de kusursuz bir uyum içinde. İsmail için ayetlerde uslu, yumuşak huylu, sözünde duran gibi çok özel sıfatlar kullanılır. Babası o zorlu rüyasını anlattığında gözünü bile kırpmadan "Babacığım, sana emredileni yap, beni sabredenlerden bulacaksın" demesi onun o eşsiz karakterini ortaya koyuyor. O sadece bu hikayenin kahramanı değil, sabrın, itaatin ve tam bir teslimiyetin adeta vücut bulmuş hali. O sarsıcı sözleri söyleyebilecek irade ancak ve ancak İsmail'in karakter profilinde var. Peki ama biz tüm bunları bugün niye konuşuyoruz? Asırlar sonra bu dedektiflik oyununa girişmek neden bu kadar önemli? Yani neden tarihi olayları bu dışarıdan sızan uydurma hikayelerden, o süslü efsanelerden temizlemek zorundayız? Cevap çok basit. Çünkü geçmişi doğru okuyamazsak geleceğe de sağlam adımlar atamayız. Bize kesin bilgi diye sunulan her hikayeyi körü körüne yutamayız. Onları aklın, mantığın ve sağlam kanıtların süzgecinden geçirmeliyiz. Aksi takdirde o asılsız destanlar gerçeğin o saf ve sarsıcı güzelliğini gölgeler. İşte tam da bu yüzden size sunulan o kalıplaşmış doğruları her zaman sorgulayın. Kalabalıkların peşinden gittiği efsanelerin arkasındaki gerçek kanıtları arayın. Kulaktan kulağa yayılan o gürültüyü bir anlığına susturup sadece kaynakların fısıldadığı yalın gerçeklere kulak verdiğinizde tıpkı bugün çözdüğümüz bu asırlık sırda olduğu gibi tarihin aslında ne kadar berrak ve büyüleyici olduğunu fark edeceksiniz. Unutmayın, o perdenin arkasındaki hakikat her zaman uydurulmuş kurgulardan çok daha etkileyicidir. Gerçeğin peşini asla bırakmayın.
Bir sonraki açıklayıcı incelememizde yepyeni konularla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve merakla kalın.